ayağını sabitemizi, istidadımızı ilahi bir esma olarak bize yüklenmiş olarak doğuyoruz. Download edilmiş olarak doğuyoruz. Ama İnzal onu bir tek edilmiş. biz biliyoruz o sırada. Hayır bilmiyoruz. Sen de bilmiyorsun. Biz de Ha, bilmiyoruz. evet, Bilmiyorsun. daha Kimse ortaya bilmiyor. çıkmadı. Bileceksin. Daha Hiç ortaya kimse Tabii çıkmadı, yok. evet. Ama dediğin gibi eğilimlerimiz Evet. ve kolay gelen Resul-i Ekrem der ki benim dinim Kolay gelen. Evet. Evet. Bak, Kolay. kolay. Resul-i Ekrem der ki benim dilim kolaydır. Onu zorlaştırmayın. Muştulayın diyor. La ikraha fid din. Dinimi zorlaştırmayın. Bunu demek istediği bu. Şimdi bakarsınız bir çocukken bunlar pilot Evet. okullarda falan yapılır. Test edilir. Mesela ritim şeyine bakarlar değil mi? Konservatuvarda Kulak- vardır. Tıp. Ritim duyusuna bakarlar. Bunda ritim duyusu yok. Hı hı. Bu müzisyen olamaz. Abi sen hadi mühendis yapın bunu falan. Değil mi? Başka bir Tabii, şey tabii, git ya. tabii. Yani öbürüne mesela nota bir basarsın çıkart o sesi evladım. Hı, yapıyorsunuz öyle değil mi? Tabii. Değil mi? Evet. Basıyorsun do. Mesela sen Sonra do diye çıkartması lazım. Benim gibi çıkar. Do. Ha, ya olmaz. Olmaz yani yeteneği yok. Doğuyu da çıkarsa do mi diyor sonra. İkiliyi do bas mi yani dolaş işte diyor yani sonra. onu iyice duyduğunu yakalıyor söyleyebiliyor mu, ya? yapabiliyor mu falan. Ha bunda yetenek hiç olmaz mı? Çok çalışırsa olur. Ama ayağını Cevher o sabitesi- değil. Cevher o. Ayağının sabitesi farklı. O da mesela eline bir kalem alır, Hadi çizi bakalım. verir, sen yapamazsın. Hadi bakalım. Efendim o bir diker, dikiş Tabii, yapar. tabii. Şimdi bir tersi olmak ne demek ya? Aman Allah'ım geçen bir tane çok tersi filmi izledim. Kendimden geçtim ya. Allah Nasıl muhteşem o şeyi tutuşu, kumaşı, o katlayışı, o iğneyi ibadetti yani. Şimdi söylemeyeyim ben reklam olması. Muhteşem kendime geçtim yani. Ya Film Metin ya. abi, Evet. bana gitar çalmak hiç zor gelmedi. İşte bu. Hani şimdi çalıyoruz, söylüyoruz, ne kadar güzel bir şey Evet, ama bu. Şimdi Ama dışarıdan Bana başkasına hiç zor bir imkansız şey. bir şey. Ya ilk başladığında da zor değildi bu bana. Mesela ilk başlayınca çok özür dilerim sözünü Evet, kestim ama baba ama biliyorum, seni şunu, anlatacağım zaten. şunu işte evet yani bunu kendi tecrübem olarak Evet. söylemek istiyorum. Ya yaşamış olan insan Tabii, olarak tabii. söylemek istiyorum. Yani ilk başlayan insanları görüyorum. Mesela ara sıra ders verdiğim insanlar oluyor. Ondan sonra onlar diyorlar ki ya hocam çok zor ya ben bunları da nasıl bu baştan başladım Olmaz ama mı? Yapamam ben bunu ben. nasıl Yani. yapacağım? Bu bana diyor. çok zor geliyor. Evet, evet. Ben kendi onu yaptığım zamanı düşünüyorum. Bu benim için demin bahsettiğiniz o zamanı bilmeme haline geçip zamansızlığı hissederek o sırada benim hiç zaman mekan kavramı olmadan yaptığım şeyler de bunlar benim. Evet. Dolayısıyla zorluk ve kolaylık diye bir kavram da yoktu benim onları Evet. çalışırken. Evet, Bu etütleri yaparken. evet. Benim için hiçbir zaman gitar çalmak zor bir şey olmadı. İşte. Zor bir şey olmadığı için ben hep benim aslında biraz kolayına hayatın kolayına kaçarak yaptığım bir şey olarak ben o bana zor olmayan şeyi yapmaya devam ettim. İşte istidat. Yani benim kendi İstidat bu. istidatım üzerine ben bir bina kurdum. Bravo. Şimdi diyorlar ki tasavvuf dedi. Tasavvuf böyle hikayeler değil. Aynı bu dediğin olayın reel, gerçek Hakiki. yaşamın nasıl olma bilim. Nasıllık bilim. Benim için zor olmayan şey. Bravo. Ama bak çok ne diyor buna İbn Arabi örneğin. Diyor ki istidat dediğimiz şey ayağını sabit edendir. Ayağını sabite insana doğuştan Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremidir. Lütfu kerem ne demek? Yani ne malum o lütfu? Doğa de, Ya, ne ses- dersen de. Lütfu kerem demek yani sen kazanmadın kardeşim. Var sende ama kazanmadın yani var. Sen yapmadığına göre biri lütfetmiş yani. İster biri, ister doğa, ne dersen de. Ama diyor ki bu o insanın has esmasıdır. Has esma istidat demek. Buna çalışırsa çok başarılı olur. Başka şey çalışırsa yolu asan olmaz. Evet. O zaman dosdoğru yolu tutun ne Tutunuz demek? dediği bak geldi. Sırat-el mustakim bu demek. Üzere yürüyün. İşte kimisi bir şekilde buluyor, kimisi bir şekilde bulamıyor. O da gelmiyor. Hayır bak şimdi Yani sırat-el şey- mustakim üzere olan neymiş? Kolay olan. Kolay olan. Ha, o zaman kolay olan. Kolay olan Kolay sırat-el mustakim. Zorlaştıran sonradan karışmamız. Anne baba hayır ben mühendis istiyorum Ha, çocuğumu. işte, hadi Yeteneği yok. Öz esmasına Tabii, uygun tabii, değil. uygun değil. Ama o Şimdi- tatmin olacak. Hayır bütün dünyada böyle yalnız. Değil mi? Hala daha dikkat ederseniz eğitimde bu Russell'ların yazdığı daha birçok işte Humboldt'ların falan böyle Finlandiya çok önde bu konuda. eğitim konusunda çok çalışıyorlar. Artık giderek spesifik eğitim
ortaya çıkacak. Spesifik tıp çıktığı Değil gibi. mi? Yani genel tıp artık bitecek. Sinan'a göre tıp. Nokta tabii şahsa göre. Serhan'a göre tıp tabii. Eğitim de öyle. Esmasına ona kolay geleni keşfedip bütün deneylerle yaparak ki o yönde onu eğittiğiniz zaman Ne kadar güzel. nasıl Bravo. parlayacak? İnkişafa bak sen. İnşallah. Ne inkişaflar olacak İnşallah. olacak. Olacak, oraya Ayağını geliyor. sabitelerimiz Oraya ya. geldi. Evet. Şimdi bazı durumda engellenme de şimdi tersten anlatayım. Terste çok İşe önemli. yarıyor yani. Engellenme ayağını sabitede olan istidadımızı tetikler ve cesaret erdemi bu sefer vardır. Pısırıklaşırsak dinimize, kendi dinimize verilen bize kolaylık olan esmaya Rabbimize yani sırt dönmüş oluruz. Evet yani. Bastırılmış olduğu zaman tepki duyarak bunu babaya, anneye de olabilir yani. Efendim Evet. bir şeylere, öğretmenlere olabilir, Tabii. toplum Otorite. olabilir. Otoriteye karşı istidadımı yapacağım size, siz kim oluyorsunuz? İspat edeceğim yani. Oldu mu onlara işte kahraman diyoruz. Onlar esmalarının, Rablerinin tam emrini yerine getiren. O zaman ruh Rabbin emrinde o zaman. Ondan evvel ruh Rabbin emrinde değil. Demek ki Hintli'nin anlattığı herhangi bir kimse olmaktan, belirli bir kimse olmaya, yani yeteneklerini kullanıp ortaya çıkarttığın bir kişilik, bir nefs inşa etmeye ulaştığında iş bitiyor mu? Hayır, başlıyor. Daha yeni Başlıyor başlıyor. daha yeni. Start'ta. Bu yaptığın, inşa ettiğin nefsi terk edebiliyor musun? Sübhanallah. Bitti. Bak şimdi- İmame'den çık dışarı. Ya. Anladın mı ya? Çık bakalım İmame'den dışarı şimdi. Bu feda edebilir misin sen bütün bu kazanımlarını, bu emeği, Ya. bu kolay olan ve din olan ve senin esman olan ve istidadında olan ve onun icra ederek kemale getirmişim. Artık Tanrı'ya sunacak hale gelmişim. Şimdi bak, Tanrı'ya sunacak hale geldiysen git Tanrı'ya sun kardeşim. Yani. Sunağa koy onu bakalım. Eyvallah. Koy Tanrı'nın önüne. De ki Tanrım sen bana yetenekleri verdin. Bunlarla ibadet et dedin yani. Elimden geleni yaptım. Çalış dedin. Çalıştım Elimden Tanrım. Çıkan bu. Buyurun sunak. Eyvallah. Şimdi Hintler ne yapıyorlar? Dikkat et, hatırla. Tanrı'ya nasıl ibadet ediyor Hintliler? Hatırlıyor musunuz? Yemeyerek, içmeyerek. Ya hayır, o O tersten. riyazatları. O nefsle ilgili. Tanrı'ya sunaklarında ne yapıyorlar? Şeylerine gidiyor mabetlerde. Canlarını sunuyorlar. Hayır efendim ya, meyveler götürüyorlar. Görmüyor Meyveler musunuz? götürüyorlar. Evet. Başlarının üstüne Meşe. meyveler götürüyor. Çiçekler, Bilmediğim- tütsüler. Ha, bilmediğin için ben şimdi anlatayım. O kültürde üretilen ne varsa ama krala sunulacak kalitede. Evet. Fresh olacak. En kalitelisi. Yani ben zeytinciyim, tamam. Bana Evet. yap. En iyi zeytinin, en turfandasını Neşeyle kime sunarsın? getiriyorsun. Misafirine ya da krala sunarsın Tabii. ya da Tanrı'ya en üst. Vay. Abi Tanrı'ya biz bunları götürelim bugün. Ya, bugün idare et beni Tanrım. Öyle olur bir şey mu? yok ya. Evet. Neden? Çünkü Tanrı senin sunmadığını da görüyor. Değil mi? Şimdi Neyi diyor- sunmadığını da He, görüyor. bravo. Şimdi Tanrı'ya sunuyorum demek şu demek. İster o da gerçek bir Tanrı olsun, isterse tasarımsal, isterse ideal. Evet evet. Bakın bunun önemi yok. Önemli olan şu, senin kulluğun önemli. Sen diyorsun ki ya bu toprak ben yapmadım. Bu zeytin ağacı ben yaratmadım. Zeytin denen şeyin yağını ben koymadım. Benim bütün yaptığım bir emek. Bu emekte bu ürünün ortaya çıkmasında biraz katkıda bulundum. Buradan bana bir nimet geliyor. Ben bu emeği, o ortam olmasa, o zeytin ağacı olmasa orada ne yaparsın bilmiyorum. Hani habire boşa kazma salladığını düşün. Avara kastak, Evet, kazma bravo. sallıyorsun. Bir ürün çıkar mı? Çıkmaz. Dalar gider. Ha, demek ki bana bu nimetler benim emeğimle evet, ama sunulan benim dışımda bir varlık var. Bunun teşekkürünü nasıl yapacağım ben? Hamdini nasıl yapayım? Övgüsünü nasıl yapayım? Övgü yapmak, hamd etmek demek. Ona teşekkür etmek demek. Onu sunmak demek. Bizdeki nezir kültürü mü yani? Evet, onu Nezir. paylaşmak. Evet. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi ben bu ürün çıktı. Bunun içinde bir emeğim var ama bu ortamın da bir katkısı var. Kızılderililer ne yapıyor? Evet. evet. Yahu diyor, ey beyaz adam diyor. Bak şimdi gitti Kızılderili. Şimdi Kızılderili diyor ki bu gelen şeylere, bizim haydut Hepsi Avrupalıya. birdir. Haydut, Birdir. haydut Avrupalıya diyor ki Kızılderili, yahu diyor, beyaz adam diyor.
Sen diyor bana diyorsun ki toprağını bana sat. Şimdi nasıl satayım ya? Kelebek satılır mı diyor. Nehrin ışıltısı nasıl satılır Canım diyor. Görüyor musun? Hı? Canım be. Yani- Ceylan diyor geziyor orada. Ceylanın diyor bakışı satılır mı? O esintiyi, rüzgarı nasıl satayım sana? Sen neyi satın? Yani ne diyorsun sen? Garip geliyor. Anlatılamayacak bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz ya. Metin abi şu anda. O metrekare düşünüyor, o ne diyor Anlatılamayacak bak. bir şey anlatmaya Ben çalışıyoruz. Yani biz neyse benden ne istiyorsun diyor. Ya sat bana toprağın ne Toprağını demek? sat. Kelebeğin uçuşu mu? Bu nehrin üzerindeki ışıltının parlayışını ben sana nasıl satayım yani? Ne diyorsun yani? Anlamıyor adam ya. Anlamıyor. Vallahi anlamıyor. Anlamıyor bu. Benim değil ki Ve satayım. şaman adam. Adam şaman Tabii, yani. tabii. Adam diyor ki Tam Kızılderili bakın çok önemli bir şey. Yahu diyor ey beyaz adam diyor. Bak şu nehir kendisi için akmıyor. Senin için benim için akıyor. Güneş kendisi için doğmuyor. Bana sana ışık veriyor. Of. Evet. Ya İdrak, nasıl idrak bir edecek? meyve diyor kendisi için bitmiyor. Biz yiyoruz onu. Bak tabiata bak. Hiçbir şey kendisi için var değil. Hep kendisini sunuyor. Peki sen emek veriyorsun ey insan. Emeğini kime sunuyorsun kardeş? Meyve sundu, o sundu, toprak sundu, bu sundu. Sen, mesela ben kendime Serhan olarak neyi sunuyorsun? Değil mi? Yani. Abi bir de sunacağın şey sana verilmiş olan şey bir de garip olan bu Nasıl ya. dışarıda aramayacaksın. Yani meyve kadar olamıyorsun derler. Evet. bana. Ha? Ya, Tabii ya. Bravo. Bravo. Şeftali kadar Tabii. olamadın be Serhan. Tabii. Evet. Tabii ya. Vallahi de böyle. Bir daldan 200 tane verdi bir de. Şimdi bak Hint'e gidiyoruz. Şimdi Bak. görsel olsa da görsek. Böyle başlarının Tepsilerde. üzerinde muzlar, o ananaslar, Kendileri tiril tiril giymişler. tiril tiril Tabii. giyerler, Huzura mabede- çıkıyorlar ya. mabede giderler. Oraya bırakırlar. Orada Buda'nın heykeli var. Heykeli Öyle önüne duruyor. koy. Tamam. Canım Evet. şimdi biz dışarıdan bakıyoruz ya. Putperest bunlar. Şimdi o Buda heykeli yer mi onu ne oraya koyuyorsun? Buda da tabii. zaten sana bir şey de yapmaz. O heykel ya. Bir de, değil mi? Eğleniriz evde. Tabii biz Ha ha eğleniriz. ha ha. Eğlen. Onlar huzurda. Orada olan ne biliyor musun? O sembol. Orada tanrısallığa gidip bir sunakta sunuyorsun. Peki orada görevliler yok mu? Var. Rahipler var. Şimdi buradan Hinoğlu Hindi'ye bakarsak rahipler malı götürüyorlar. Evet abi öyle diyecek ya. Değil mi? Ha. Onlar hakiki ise eğer malı götürmezler. Ne yapıyorlar peki o sunulan şeyleri? Doldu buraya 20 kasa elma doldu. Atıyorlar. Ne yapacağız Ne onu? yapacağız şimdi? Habire getiriyorlar. Boyuna geliyor. Sürekli geliyor. Huzurla, şevkle getiriyor. Evet. Ne Aynen. yapıyorlar sence? Canından getiriyor. Ne yapıyorlar? Aşramlarda gelen gidene ziyafet olarak mı Ne sunuyor? yapıyorlar? Bilmiyorum. Ne yapıyorlar? Fakire, fukaraya veriyor. Veriyor. Bu kadar basit. Gördün mü sosyal düzeni, ahkama bak. Git Hazreti Süleyman'ın mabedine aynıdır. Aynı işte sen çalışıyorsun. Kurbanlar kesin diyor. Cenab-ı Hak emrediyor. Kurbanlar kesin diyor. Hazreti Süleyman'ın mabedi. Binlerce koyun kesiliyor aynı gün. Ne yapacaklar bunlar? Rahipler yese Nasıl yiyecek adam? Buzdolabı yok, bilmem ne yok. Ya pastırma mı yapacak? Ne yapacak? Fakire, fukarayı sürekli ziyafet veriyor. O zamanki imkanlar öyle. Buzdolabı olsa lüzum yok. Koyarsın. Eyvallah, eyvallah. Ama bak fakiri, fukarayı bir dilenci haline getirmek değil bu. Burası çok önemli. Nasıl değil? Mesela çünkü geldiği zaman, aldığı zaman oradan fakir, Alışacak mı fukara diyorsun? olan diyecekler ki Gene gelecek. o kendini dilenci hissedebilir ya da dışarıdan bakanlar Hayır. dilenci diyebilir. ona. Eğer o malı alıp götürüp fakirin kendisine yerinde, yaşadığı yerde al sana yardım yapıyorum ve ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Oo. Bak gör. Onu dilenci yaparım. Hı. Orada kurum var. Gel al diyor. Kurum. Kurum Tüzel kişi. mabetten alıyorsun. Ben vermiyorum. Tanrı veriyor sana. Ben oraya getirdim 3 kalıp muz. Dolayısıyla herkes getirince de 500 kalıp muz oldu orada. Oradan da bir tanesi ihtiyacı olduğu Evet. kadar aldı. Dolayısıyla da Görüyor musun? Evet. Kim verdi onu? Kim getirdiğini bilmiyoruz ki. Veren Herkes de, getirdi. veren de kimin alacağını bilmiyor. Bak, veren de kimin alacak? herkes getirdi. Kim getir? Kendinden kendine. Alırken kim koymuştu da Bilmiyorum, alıyorum bilmiyorum. bilmiyorsun. Evet. Sana getirip verseydim senin dilenci yapardım. Barkodu yok. Sen beni bilecektin. Ben sana veriyorum diyecektim. Ve sen diyecektin ki ya ben bu adama muhtacım. Her gördüğünde ayağa kalkacak. Tabii. Hmm. Ayağa kalkacak diyecek Evet. teşekkür ederim sen Evet. beni besliyorsun. Evet. Ama ben gidiyorum
Tanrı bana veriyor. Tanrı bana veriyor. Çünkü orada kim getirdiğini bilmiyorum. Bilmiyorum. Oradan alıyorum. 500 tane muz var orada. Birini Eyvallah. alıyorum ben. Alıyorum ve kim getirdiğini de bileyim. Bilmiyorum. Oh. Bak kurum, mabet bu demek. Ne güzel.